İlk FlashForge Creator modelinin ahşap bir gövdeye sahip olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda bu yapı çoğumuza enteresan gelse de o dönem bazı markalar ahşap kontraplak gövdeli 3D yazıcılar üretiyordu. Bana soracak olursanız bu malzeme teknolojik bir ürünü sanki nihai ürün değil de bir prototip gibi görünmesini sağlıyor ya da yazıcıya sanki 40 sene önce üretilmiş nostaljik bir hava katıyordu. Oysa 2012 yılında satışa sunulmuş bir cihazdan bahsediyoruz. Ancak o zamanlarda bile bu yazıcı renkli baskı alabiliyordu. Çünkü çift nozüle sahipti. Ancak sistemi kullanmak veya bir nesneyi renklendirmek şimdiki kadar kolay değildi. Yani Creator için aslında renkli baskının atalarından bile diyebiliriz. Aradan 14 yıl geçti. Peki neler değişti? Bugün bu sorunun cevabını 5. nesil Creator'la arıyoruz. Hadi başlayalım. FlashForge'u ben şöyle tanımlıyorum. Getirdiği yeniliklerle piyasaya öncülük etmekten çok var olan teknolojileri daha ulaşılabilir fiyatlara ama kaliteden ödün vermeden sunan bir marka. Bence Creator 5 ve Creator 5 Pro da buna bir örnek. Genelde öncülük etmiyor dedim ama yine aynı şekilde genelde çıkarttığı modeller ses getiren ve stabil çalışan yazıcılardır. Creator 5 Pro da bunlardan biri olmaya aday. Uzun uzun test ettim. PLA, PETG, ABS, ASA, PA, renkli baskılar, benzer teknolojiye sahip cihazlarla renk karşılaştırmaları, bunların hepsini videonun içerisinde bulabileceksiniz. Önce gelin tasarımına ve teknik özelliklerine bir bakalım, ardından aldığım baskılarla devam edeceğiz. Creator 5 Pro oldukça temel tasarım ilkeleriyle sade bir şekilde tasarlanmış. Yazıcının dış kaplamasında plastik malzeme kullanılırken ön arka camlarda ve üst kapamada ise plexi tercih edilmiş. Çok büyük bir yazıcı olmasa dahi yine de satın alacak kişilerin ölçülerine dikkat etmesi gerekir. Cihazın eni 44, derinliği 41 cm. Yüksekliği ise yazıcı gövdesinin bitim yerine kadar 46,5, üst kapak takıldığında ise 72 cm. Filamentler yazıcının yanındaki askılara takılıyor ve ortalama ebatta 4 makara ile birlikte yazıcının derinliği 60 cm'ye kadar çıkıyor. Sağ üst köşede renkli dokunmatik bir ekran bulunuyor. Açısı ayarlanabilen bu ekranın kullanımı oldukça rahat ve benim için önemli detaylardan biri de Türkçe dil desteğinin bulunması. Creator Pro'nun kabin içine baktığımızda alışılmışın dışında bir tasarımla karşılaşıyoruz. Normalde baskı kafalarının arkada olmasına alışığız. Burada ise yazıcının neredeyse atık oluşturmadan renkli baskı almamızı sağlayan 4 baskı kafası sağ tarafta konumlandırılmış. Başta ufak bir kafa karışıklığına neden olsa da sistem aynı. Baskı alanında son yıllarda alıştığımız ve sanki standarda dönüşmüş olan eni, derinliği ve yüksekliği 256 mm olan bir hacim görüyoruz. Baskı tablasında da pey kaplama esnek yay çeliği kullanılmış. Seviyeleme beklendiği gibi tam otomatik bir şekilde gerçekleşiyor ve kullanıcıyı hiç yormuyor. 4 baskı kafasına sahip bir cihaz olduğu için ilk kurulumda bir defaya mahsus baskı tablasını yerinden kaldırıp her bir nozül için hassas offset kalibrasyonu gerçekleştiriyor. Yani tablayı yerinden kaldırmak haricinde yine her şey tamamen otomatik. Tabla dikey eksende hareketini sol tarafta ikişer, sağ tarafta ise birer adet trapez vidalı mil ve çelik miller üzerinde gerçekleştirirken baskı kafası hareketi için çelik doğrusal ray, X eksen hareketleri için de yine çelik miller tercih edilmiş. Yazıcı içinde kabin içini 65 dereceye kadar ısıtabilen aktif bir ısıtma sistemi bulunuyor. Bu sistem ABS, ASA, PA gibi mühendislik filamentleri başta olmak üzere daha birçok filamenti kullanmaya olanak tanıyor. 5 Pro 30.000 mm/saniye kare ivme ile 500 mm/saniye hıza çıkabilen hızlı bir 3D yazıcı. Yüksek hızlarda özellikle PLA filament kullanan kişiler iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyacaktır. FlashForge buna da güzel bir çözüm getirmiş. Yazıcı kendi içindeki sıcak havayı değil, dışarıdan aldığı soğuk havayı modelin üzerine üflüyor ve bu da baskının kalitesini arttırıyor. Yazıcıda kablosuz bağlantı özelliği mevcut. Bu sayede dilimlenen dosyaları uzaktan gönderip baskıyı başlatabiliyor ve Flash Studio üzerinden bilgisayar, tablet veya cep telefonunuzdan takibini sağlayabiliyorsunuz. Entegre kamerası sayesinde baskı durumunu da gözlemlemek mümkün. Bunun gibi çok kafaya sahip yazıcıların sayısının artması gerekiyordu. 5 Pro'nun da oldukça güzel özelliklerle geldiğini düşünüyorum. Eksik bulduğum yanları var. Keşke şöyle olsaydı diyeceğim şeyleri de var. Çok hoşuma giden özellikleri de bulunuyor. Bunların hepsine değineceğim. Şimdi önce aldığım baskılara bir yakından bakalım. Ardından genel düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Creator 5 Pro'yu ben bu inceleme videosundan önce bir proje videosunda daha kullandım. O nedenle şimdi size birden fazla Ronaldo büstü göstereceğim. Elbette birden fazla proje üzerinde çalışmak da benim için avantajlı oldu. Farklı PLA çeşitleriyle birçok deneme gerçekleştirebildim. Bunların içerisinde yüksek akışa sahip olan PLA da var, mat PLA da var ya da böyle
simli, transparan renklere sahip olan, ışık geçirgenliği olan PLA'lar da var. Genel yüzey kalitesinden son derece memnunum. Aldığım ilk baskılarda FlashForge'un dilimleme yazılımı olan Flash Studio'nun neredeyse hiçbir ayarını değiştirmeden gayet güzel neticeler elde ettim. Klasik yaptığım test baskılarından bir tanesini şimdi görüyorsunuz. Genelde bu modelle yazıcıyla alabileceğim maksimum yükseklikteki baskıyı almaya çalışırım. Hem de destek bulunmayan bir baskı olduğundan yazıcının ipliklenme ya da sarkma oranının ne kadar olduğunu test edebiliyorum. 200-300 mm/saniye aralığında basılan bu baskının genel yüzey kalitesinden oldukça memnunum. Benim defalarca aldığım bir baskıdır ama en çok yakıştırdığım renk de her zaman kırmızı oluyor. Bu da Betafilament'in Kiss Red PLA'sıyla alınmış bir baskı. Yüzey kalitesi dediğim gibi gayet güzel. İpliklenme olmamış sivrilen noktalarda, ancak destek kullanılmayan noktalarda ufak tefek sarkmalar göze çarpıyor. Yine maksimum baskı boyutunu görebileceğimiz iki baskı daha aldım. Bir tanesi zaten şu anda yazıcının içinde ama yakından size onu da göstereceğim. Bunlar özel filamentler. O nedenle vazo modunda basıldı. Şöyle çevirdiğimiz zaman renk değişimi oluşuyor. Ben onlara işte yanar dönerli renkler diyorum. Bu görmüş olduğunuz 3 farklı renkten oluşuyor. Önce altın rengiyle başlıyor. Daha sonra döndükçe bakıra ve en sonunda ise renk tamamıyla siyaha dönüyor. Aynı modelin bir başka baskısını şu anda görüyorsunuz. Onda da kırmızıyla siyah arasında sürekli olarak bir geçiş var. Benim hoşuma gidiyor ve bu gibi dekoratif ürünlerde güzel görünüyor diye size de göstereyim istedim. Henüz renkli baskılara geçmiyoruz. Daha düz renklerle devam edeceğiz. Benim yaptığım yine standart testlerden bir tanesi. Aynı G-kodu 5 sefer üst üste basarak yazıcının istikrarlı bir sonuç verip vermediğini gözlemlemek. Bu modelin üzerinde ufak tefek destekler de vardı. Ne yüzey kalitesinde ne de destekleri söktüğüm yerlerde bir farklılık oluşmadı. Zaten çok büyük farklılıklar beklemiyordum ama ufak tefek değişiklikler olabilir mi acaba? Bir tanesinde titreşim etkisi yokken diğerinin farklı yüzeyinde titreşim etkisi olabilir mi? Bir tarafta tablo seviyeleme gayet güzel çalışırken bir sonraki baskıda da aynı performansı gösterebilir mi? Ufak bir şekilde test etmek istedim ve gayet de başarılı bir sonuç aldım. Creator 5 Pro sertleştirilmiş çelik nozüllere sahip olan bir yazıcı. O nedenle bu yazıcıyla karbon fiber ya da fiberglass katkılı filamentleri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz iki parça karbon fiber katkılı PLA ile basıldı. Yüzey kalitesi de son derece başarılı. Karbon fiber katkılı PLA normal PLA'ya göre daha sert oluyor. O nedenle sertliğe ihtiyaç duyduğunuz noktalarda PLA yerine tercih edilebilir. Örneğin bu gördükleriniz de süpürge başlıklarıydı. Şimdi karbon fiber katkılı PETG ile aldığım baskılara bakalım. Bu gördüğünüz iki baskı akustik ve elektro gitarları duvara asmak, sabitlemek için yapılan aparatlar. Hem PETG'nin sağlamlığı hem de karbon katkısının verdiği hafif parlak görüntüyle oldukça güzel baskılar oldular. Baskı kalitesinden de son derece memnunum. Bu filamenti videolarımda sık sık kullandığımı görmüşsünüzdür. Hatta geçtiğimiz bir videoda bunun sorusu da gelmişti. Betafilament'in karbon fiber katkılı PETG malzemesidir. Bir diğer işlevsel baskı DJI Pocket 3'ü daha rahat bir şekilde tutup çekim yapmak için kullanılabilecek bir aparat. Ben daha önceden kendime bundan bir tane basmıştım ama aynı kameraya sahip olan bir arkadaşım bunun varlığını öğrenince baskıyı kendisine hediye etmemi istedi. O nedenle hazır fırsatını bulmuşken ben de kendime bir tane daha bastım. Çok güzel bir yüzey kalitesine sahip. Burada dikkatinizi çekmiştir. Kırmızı renkte destekleri görüyorsunuz. Burada ise PLA kullandım. Yani 5 Pro gibi çok kafalı olan bir yazıcıyı renkli baskı almanın haricinde farklı destek malzemeleri içinde kullanabilirsiniz. Ufak da olsa bu da bir örnek. PLA ile PETG birbiriyle kaynaşmayan filamentler. O nedenle birbirlerine destek malzemesi olarak da bu şekilde kullanılabiliyorlar. Bunun haricinde tamamen destek için üretilmiş farklı filament çeşitleri de var. Örneğin çok daha komplike yapılarda bir baskı alacaksanız, destekleri daha sonrasında sökmek zor olacaksa PVA diye suda eriyen bir filament çeşidi var. Bunu yine yazıcınızda destek malzemesi olarak kullanabilir. Daha sonra suya atıp desteklerin kendi kendine çözülmesini bekleyebilirsiniz. Yine destek malzemelerinden HIPS filament var. O da limonen içerisinde çözülüyor. Ya da kolay kırılabilir PLA'lar bulunuyor. Yine sadece destek için kullanılabiliyor. Renkli baskılar evet güzel ama böyle çok kafalı bir yazıcıya sahipseniz aynı baskı içerisinde farklı materyalleri ve farklı destek malzemelerini de aynı anda kullanabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Her ne kadar şov amaçlı bir baskı olsa da size şunu da göstereyim. Benchy'nin şimdiye kadar bastığım en enteresan versiyonu. Geminin sadece dış çerçevesi modellenmiş ya da diğer yüzeyler tamamen silinmiş. Beyaz renkte gördükleriniz ise ağaç destek ve bu şekilde modellenmemiş. Gerçekten destek ayarını açıyorsunuz ve modeli böyle havada basıyorsunuz. Hani hem farklı destek kullanımı için enteresan bir örnek, aynı zamanda çift renkli de bir baskı. PETG ile de ufak tefek işlevsel birkaç tane baskı aldım. Bu parçaların hepsi yazıcı üzerinde kullanılabilen parçalar. Bir tanesini akış kalibrasyonu esnasında
esnasında atıkları toplamak için yazıcının arka bölümüne takabiliyorsunuz. Diğer baskıyı ise filamentin giriş noktalarına takıyorsunuz. Burada normalde bir teflon boru kullanılmamış. Eğer ben daha düzenli bir görünüm olsun istiyorum derseniz bu parçaları takarak yazıcınıza entegre edebilirsiniz. PETG'nin baskı kalitesinden de bundan önceki baskılarda olduğu gibi gayet memnunum. Bu yazıcının önemli özelliklerinden bir tanesi de mühendislik filamentlerini kullanmamıza olanak tanıması. Şimdi 5 modelinde kabin içi ısıtma ve üst kapatma bulunmuyor. Ancak 5 Pro'da 65 dereceye kadar bir kabin içi ısıtma ve üst kapak olduğundan dolayı mühendislik filamentlerini çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ben de bununla ilgili birkaç tane deneme yaptım. Önemli testlerimden bir tanesi gördüğünüz bu araba parçasıydı. Bu bir arabanın ön ızgarası. ASA filament bu gibi araba parçaları ya da motosiklet parçaları gibi yerlerde kullanılabilir. Çünkü iki tane önemli özelliği vardır. Bunlardan biri yüksek sıcaklık dayanımı ve dış mekanda kullanılmasına olanak tanıyan yüksek ultraviyole dayanımı. Baskı bittikten sonra özellikle desteklerini de sökmedim ki aslında ne kadar zor bir baskı olduğunu siz de görün diye. Çünkü direkt olarak model destekler üzerinde yükseliyor. Hem baskı almayı zorlaştırdığı gibi katman izlerini de daha belirgin hale getiriyor. Elbette beyaz renkte de bu daha fazla görünüyor. Ancak şurada derin bir iz göreceksiniz. Buradaki iz ise tamamen elektrik kesintisiyle alakalı. Daha önce ASA ABS kullanmış kişiler bu bilgiye hakim, ancak ben bilmeyenler ya da kullanmayanlar için kısa bir hatırlatma yapacağım. Elektrik kesintisi bizim bu malzemelerdeki en büyük kabuslarımızdan biri. Çünkü çok yüksek tabla sıcaklığı istiyorlar. İşte 100, 110, 120 derecelere çıkabiliyor. Ki Creator 5'te 120 dereceye kadar tablası ısınabilen bir yazıcı. Ben baskıdan önce tablayı yapıştırıcı sürdüm. İşimi garanti altına alabilmek için. Kabin içi ısıtma 65 derecedeydi. Baskıya başladım. Aradan belki 10 saat geçtikten sonra elektrik kesildi. Direkt dedim tamam, hani gitti baskı, tabladan ayrılacak diye. Yine de bekledim. Hemen çıkartmadım yerinden. Aradan bir saat geçtikten sonra elektrik geldi. Gittim şöyle bir elimle yokladım. Baktım hala tutuyor. Tamam dedim, yırttık. Devam edebileceğiz diye. Ve daha sonra devam et dedim ve eksenlerde en ufak bir kayma olmadan kaldığı yerden baskıya devam edebildi. Eksenlerde kayma olmadı. Bu çok güzel ama bu katman çizgisi neden var? Elektrik kesintisinde devam özelliği hemen hemen bütün 3 boyutlu yazıcılarda zaten var. Ancak elektrik gidip geldikten sonra devam et dediğimizde çoğu zaman yazıcılar kalmış oldukları katmanı tekrardan basarlar. Burada da aslında ortaya çıkan o aynı katmanı bir kere daha bastığından dolayı plastiğin dışarıya taşma durumu söz konusu. Bu dekoratif bir ürün değil. Evet, bir arabanın görselini etkileyebilecek bir şey ama ufak bir zımpara bir işlemle gayet kurtarılabilir ve kullanılabilir bir parça. O nedenle ben bunu büyük bir problem olarak görmüyorum. Aldığım baskıdan gayet memnunum. Bir diğer önemli mühendislik filamenti elbette ABS. ABS ile de yine iki tane araç parçası yaptım. Bu gördükleriniz bir havalandırma ızgarası. ABS ve ASA birbirine çok benzer yapıda olan iki filament çeşidi. İkisi de yüksek ısılara dayanabiliyor. O nedenle özellikle arabaların iç aksamlarında kullanılmasında hiçbir problem yok. Ancak ultraviyole dayanımı ASA gibi yüksek değil. Bu gördüğünüz model arabanın dış parçası için üretildi. Direkt olarak kullanılırsa muhtemelen uzun vadede sıkıntı yaratabilir. Ancak UV dayanımı olan bir boya ile boyandığında kullanımında bir problem olmayacaktır. Bu arada filament bilgilerine belki birazcık fazla girdim ama baskı kalitesinden de son derece memnunum. Bir defa alt tarafta tabla seviyeleme ile ilgili en ufak bir problem olmadığı gibi üst yüzeyde de neredeyse nozül izi bulunmuyor. Katmanlar evet gözlemlenecek çok az yüzey olmasına rağmen yani ben mühendislik filamentleriyle yaptığım çalışmalarda oldukça memnun kaldım. Bir diğer önemli mühendislik filament çeşidi olan PA ile aldığım baskıları görüyorsunuz. Çok zor bir malzemedir. Hatta kullandığım bu filamentler içerisinde baskı alması en zor olan malzemenin PA olduğunu söyleyebilirim. ABS ile aldığım aynı parçayı zaten PA ile de denediğimi gördünüz. Bunun haricinde dişliler bastım. Sürtünme katsayısı çok düşük olan bir filamenttir. Çok dayanıklıdır. Esneme katsayısı yüksektir. Darbe direnci yüksektir ve birçok projede işlevsel olarak kullanılabilir. Ancak dediğim gibi baskı alması da hiç kolay değil. Kesinlikle kabin içi ısıtmaya ihtiyaç duyuyor. Kapalı kasa bir yazıcı olması lazım. Tabla sıcaklığının mümkünse 100'ün yukarısında olması gerekiyor. Malzemeye ve filamente göre elbette değişiyor ama mesela ben bu PA'yı kullanırken 115 dereceyi çıkarttım. Ancak ilk seferinde başarılı olamadım. Gördüğünüz gibi böyle başarısız bir netice elde edildi. Ayarlarla tekrar bunu deneyebilirdim. Ancak işimi garanti altına almak için tablaya yine yapıştırıcı sürdüm. Yani şu ilk deneme yapıştırıcı kullanmadan yapılmıştı. Burada sıkıntı yaşadıktan sonra yapıştırıcı sürdüm ve en ufak bir kalkma yaşamadan bu dişlilerin baskısında, şu araç parçasının baskısında rahatlıkla alabildim. Endüstriyel tarafta gayet güzel çalıştığında deneyimledikten sonra artık işin eğlenceli kısmına geçelim. Şu renkli baskılara da bir bakalım. İlk denemelerim gördüğünüz bu Pokémon
Pokemon modelleriydi. Pikachu ve Snorlax. Sanki böyle cama yapışmışlar, oradan bakıyorlar gibi tasarlanmış iki tane model. Renk geçişleri son derece güzel. Herhangi bir leke yok. Renklerde bir karışma yok. Yüzey kalitesinden de oldukça memnun kaldım. Ben bu baskıyı alırken Dünya Kupası devam ediyordu ve Norveç'in maçı vardı. Baktım Haaland forması yapmışlar. Hemen onun baskısını alayım istedim. Genel olarak renk geçişleri çok güzel görünse de baskı kalitesi de aynı şekilde. Tam formanın göğüs kısmında 2 tane beyaz çizgi gördüm. Bu aslında benim beklediğim bir sonuç değildi. Acaba yazıcıyla mı ilgili, modelle mi ilgili, yoksa verdiğim ayarlarla ilgili bir problem var mı diye tekrar kontrollerimi yapıp ikinci bir baskıya başladım. Aynı modelin baskısını ikinci defa aldığımda da tam olarak aynı katmanlarda iki çizgiyi tekrardan gördüğümde bunun aslında yazıcıyla ya da ayarlarla alakalı değil, modelle alakalı bir durum olduğunu anladım. Çünkü çok baskı aldım. Baskı kalitesinden memnunum. Renkli baskılar gayet güzel gidiyor. Böyle bir şey olmaması lazım dedim. Normalde ben baskıyı bir defa alırım ve orada bir sorun problemle karşılaştığımda da size bunu gösteririm. Ama bu mantığıma yatmayınca dedim ben bunun baskısını ikinciye alayım. İyi ki de almışım. Gördüğünüz gibi modelle alakalı bir durummuş. Onun haricinde baskı çok güzel. Birkaç renkli baskım daha var. Gördüğünüz bir oyuncak modeli. Siyah, beyaz ve kırmızı arasında çok fazla renk geçişi var. Diğer baskılarda olduğu gibi renk geçişlerinde bir problem yok. Kafa değişiminden kaynaklı herhangi bir eksen kayması ya da katmanlar arasında bir olumsuzluk gözüme çarpmıyor. Oldukça güzel bir baskı. Tabloya yayılan birkaç tane daha modelin baskısını almak istedim. Farkında olmadan hep Pokemon ve futbolcu konsepti üzerinden gitmişim. Gördüğünüz Charmander şeklinde bir anahtarlık. Baskılar bütün tabloyu kaplıyordu. Benim için önemli testlerden bir tanesiydi. Renk değişimi haricinde tamamen tabloya yayılmış olan, özellikle bu gibi çok parçalı baskılarda bir sorun yaşayıp yaşamayacağımı gözlemlemek istemiştim ki en ufak bir problemle karşılaşmadan baskıları tamamlayabildim. Yani bu her ne kadar bir tane model gibi görünse de aslında 10 parçadan oluşuyor. 10 parça bağımsız olarak başlıyor baskıya ve daha sonra bir noktada birleşiyor. Dolayısıyla 11 tane olduğunu düşünürsek aslında 110 tane irili ufaklı tabloya yayılmış parçanın baskısı alındı. Bunlardan bir tanesinde, iki tanesinde problem olsa en azından o kısımdaki parçalar çöp oluyor. Fakat ben öyle bir başarısız netice elde etmedim. Gayet güzeldi. Yine böyle tabloya yayılan birkaç tane daha renkli baskı yaptım. Gördüğünüz Hueforge diye adlandırılan, sanki 3 boyutlu yazıyla bir resim yapıyormuşsunuz gibi aldığımız baskılar. Bir tanesi benim hayallerini kurduğum tarzda bir motosiklet. Tasarımı oldukça hoşuma gitti. Siyah beyaz tonlarda olması da ona daha güzel, böyle nostaljik bir hava da katmış. Neyse biz motosikleti bırakıp baskıya bakalım. Baskı çok güzel. Çok temiz bir ilk katman serilmiş. %100 dolulukla basılan bir model için en üst katmanı da son derece kusursuz ve pürüzsüz çıkmış. Bir diğer Hueforge Darth Vader. 4 renkli bir baskı yine gayet güzel çıkmış. Yakından baktığımda da tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi yüzey kalitesi oldukça başarılı. Üst kısımlarda herhangi bir nozül izi oluşturmamış. Tabi sadece PLA değil, istediğiniz her türlü malzemeyle renkli çalışmalar yapabilirsiniz ki buna TPU da dahil. Esnek filamentlerle renkli baskı almak zordur. Özellikle AMS, CFS gibi sisteme sahip olan yazıcılar TPU ile renkli baskı alamıyorlar. Yani en azından 90A, 95A sertliği yeterli olmuyor. Çok daha sert özel TPU'larla baskı alınabiliyor. Ancak 5 Pro'da böyle bir sınırlama yoktu. Ben de TPU baskıları alırken ufak tefek renkli baskı denemeleri yaptım. Gördüğünüz ufak bir oyuncak modeli. Bu tarz anahtarlıklar da yapılabilir. Çok da mantıklı olur. Hem kırılmaz, ürünün dayanıklılığını arttırır, hem de yanına koyacağınız diğer malzemeleri çizmez. Yüzey kalitesi çok güzel. Adeta PLA ile basılmış kadar güzel olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane daha örnek baskı aldım. Yine bu gördüğünüz Game Boy'lar da aslında anahtarlık olması için tasarlanmış ama ben baskı süresini daha uzatabilmek ve yüzey kalitesini gözlemleyebilmek için ölçeği birazcık arttırdım. Gayet güzeldi. Tıpkı PLA ya da ABS gibi geniş alanlarda nasıl üst yüzeyler güzel çıktıysa TPU ile aldığım baskılar da buna yakın çıktı. Anahtarlıklardan çok bahsettik. Mantıklı olabileceğini söylemiştim. Özellikle motorcular bu tarz anahtarlıkları sık kullanırlar ve dediğim gibi malzemenin yapısı itibariyle esnek olduğundan dolayı herhangi bir çizilmeye sebebiyet verilmeyeceği için bana TPU bu tarz alanlarda kullanılabilir gibi geldi. Geldik son baskı testine. Gördüğünüz Ninja Kaplumbağa modeli. Benim için standart bir test modeli haline geldi. Özellikle bir standart belirlemek istedim ki bundan önce
önceki yaptığım renkli baskı testlerinde ve bundan sonraki yapacaklarımı birbirleriyle mukayese edebilelim. Yani özellikle son birkaç ay içerisinde yaptığım incelemelerde ya da test videolarında bunu bir örnek olarak görebilirsiniz. Ve eğer kanalımda incelediğim, sizin de merak ettiğiniz diğer yazıcılar varsa bu ortak bir model olacak. Önce bir yüzey kalitesine ve renk geçişlerine bakalım. Aldığım diğer baskılardan farkı yok ve baskıyı bitirdiğimde de beni şaşırtmadı açıkçası. Baskıya baktığımızda oldukça güzel bir yüzey kalitesine sahip. Tıpkı diğer baskılarda olduğu gibi üzerinde bir problem olarak söyleyebileceğim, gösterebileceğim bir yer bulunmuyor. Yine renk geçişlerine ve yakın detaylara baktığımızda da en ufak bir problemle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Bu model üzerinden farklı yazıcılarla aldığım baskılarda gözlemlediğim şeylerden bir tanesi kafa kısmında oluşan titreşim etkisiydi. Çok yakından dikkatli bakarsam birazcık fark edildiğini söylesem de 200-300 mm/saniye hızlarda basılmış bir baskıya eğer bu bir problemdir dersem haksızlık etmiş olurum. Son birkaç yıldır yazıcıların baskı kalitesi hep bambu ile mukayese edilir. Yani referans o alınır, bambu yazıcılar alınır. Acaba bunun üzerinde mi, altında mı ya da yakın bir baskı kalitesi gösteriyor mu diye sorular sorulur. Bu da bence yakın zamana kadar çok doğaldı. Çünkü bambu ilk çıkarttığı yazıcılarla bayağı öne geçmişti bu anlamda. Diğer yazıcıların ise bunu artık ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Son dönemde kullandığım birçok yazıcıda baskı kalitesiyle artık ilgili bir problem neredeyse yaşamıyorum. Artık 3 boyutlu yazıcıların tercih sebebi sanki baskı kalitesinden çıkıp bu cihaz uzun vadede güvenilir mi? Stabil çalışıyor mu uzun baskılarda? Ya da yarın öbür gün yedek parçasını aradığımda bulabilir miyim gibi soru işaretleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bir de gelin şu baskı üzerinden benzer teknolojiye sahip diyebileceğimiz, en azından renkli baskı alabilen farklı cihazlarla arasında nasıl bir fark var ona bakalım. Çünkü en önemli özelliklerinden bir tanesi atıksız renkli baskı alabiliyor oluşu. Hem atık miktarına hem de baskı sürelerine bir göz atalım. Şu anda daha önceden bu modelin baskısını aldığım popüler olan bazı yazıcıları görüyorsunuz. Burada tek nozüllü olan yazıcılar Prime kulesi artı atık, Creator 5 Pro gibi çok kafalı ya da çok nozüllü sistemlerde ise sadece Prime kulesi atık olarak hesaplandı. Hazırsanız baskı sonucunu açıklıyorum. Model haricinde atık olarak söyleyebileceğimiz tek parça Prime kulesiydi. Bu da 96 gramdı. Baskı ise 16 saat 10 dakikada tamamlandı. Renkli baskı alma kabiliyetine sahip diğer yazıcılarla şöyle bir mukayese edildiğinde oldukça avantajlı, iyi yazıcılardan bir tanesi olduğunu hep beraber gördük. Ben genel olarak baskı kalitesinden çok memnun kaldım. Yani hem renkli baskılarda hem tek renkli olan baskılarda neredeyse hiçbir problem çıkarmadı. Neredeyse diyorum, yani bu da bir problem değil ama şu elektrik kesintisi sonrası yaptığı iz haricinde hiçbir sorunla karşılaşmadım. Teknik olarak daha iyi olmasını beklediğim yanlar var. Örneğin filamenti değiştireceğiniz zaman kesme işlemi pratik değil. Bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor. Hatta ben bazen tek elle zorlandım. Kafayı yerinden çıkartıp iki elle filamenti kestiğim zamanlarda oldu. Bir diğer nokta akış kalibrasyonunu yazıcının içine doğru yapması. Bunun için ayrı bir hazne konulmamış ya da yazıcının dışarısına atılmıyor. Sonuçta çok kafalı sistemi bu yazıcıya sonradan entegre etmediler. Sıfırdan tasarlanmış bir cihaz için bence akış kalibrasyonu atığı yazıcının iç kısmına yapılmamalıydı. Büyük bir sorun değil ancak bunun bir tasarım eksikliği olduğunu düşünüyorum. Mühendislik filamenti kullanmak isteyen kişiler için filamentlerin açıkta durması problem olabilir. Örneğin TPU ya da özellikle naylon uzun süre açıkta kaldığında nem alır ve bu da baskı kalitesini olumsuz etkiler. Ancak şunu da anlayabiliyorum. Yazıcının ebadının daha fazla büyümemesi için şu anda böyle çok kafalı yazıcılarda en mantıklı sistem sanırım bu. Kamerası kötü. Sadece baskı takibi için belli seviyede kullanılabilir. Ama onun haricinde hızlandırılmış videolar çekmek için hem çözünürlük çok düşük hem de konumu mantıksız bir yerde. Görüntünün neredeyse 1/3'ünde yazıcının gövdesini görüyorsunuz. Ancak uzaktan bağlantı kısmı sorunsuz. Dosyayı uzaktan göndermek, baskıyı başlatmak veya takip etme konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Renkli baskı konusunda yazıcı çok başarılı sonuçlar veriyor. Bununla beraber kafa değişimi sessiz ve problemsiz. Gerek renkli baskılar için gerekse destek malzemelerinin kullanımı için Creator 5 bu noktada ideal yazıcılardan biri. Bir de baskı alanı keşke biraz daha büyük olsaydı. Kesinlikle çok proje için yeterli. 256 mm'lik bir tablo alanını birçok markada zaten görüyoruz. Ama araç, motosiklet parçası için biraz daha büyük alan olsaydı çok iyi olurdu. Yazıcı %90 kurulu bir şekilde geliyor. Ancak parçaları takmak bana çok kolay gelmedi. Özellikle yeni kullanıcılar mutlaka kullanma kılavuzunu açsın. Hatta YouTube üzerinde çok güzel bir kurulum videosu var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Kurulumu yaparken aşama aşama takip ederseniz işinizi bayağı kolaylaştırırsınız.
kullanırsınız. Benim en fazla önemsediğim noktalardan bir tanesi kafa değişimi esnasında ne kadar ses çıkartıp çıkartmadığıydı. Bu konuda beni çok memnun etti. Genel anlamda da yazıcıdan öyle çok yüksek sesler duymuyorsunuz. En yüksek ses fanlar açıkken çıkıyor. Elbette yanında durup uzun süre başka işlerle uğraşmak istemezsiniz. Ama ayrı bir odada çalışırken rahatsız etmez. Seviyeleme gayet başarılı. Birçok testte tablayı büyük ölçüde kaplayan modelleri basarken bunu zaten fark etmiştim. Ancak bir ilk katman testi de yaptım. Kimi noktalarda nozül tablaya çok az yakın kalsa dahi bu bir baskı problemine dönüşmez. Çıkan sonuçlar oldukça güzel. Kullanım alanı geniş bir yazıcı. Yeni başlayacaklar, hobiciler, okullara eğitim için, renkli baskılar alacak ya da ticari ürün üretip satacak kişiler veya mühendislik filamentleriyle çalışmak isteyen kişiler için tercih edilebilir bir yazıcı. Ama ben mühendislik filamentleri kullanmayacağım diyorsanız o zaman üst kapama ve kabin içi ısıtmaya sahip olmayan Creator 5 modeli de alınabilir. Özellikle fiyat performans açısından bakıldığında sanırım satın alınabilecek piyasadaki en mantıklı modellerden bir tanesi şu anda Creator 5 olabilir. Elbette uzun vadeli kullanımda da aynı performansı sergilemeye devam edecek mi? Buna bakacağız. Ben yazıcıyı kullanmaya devam edeceğim. Instagram sayfamda da ara ara bununla ilgili paylaşımlar yaparım. Eğer takip etmeyenleriniz varsa kullanıcı adım Instagram'da da zaten YouTube'da olduğuyla aynı. Evet, benim Creator 5 Pro hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve size bir fikir verebilmişimdir. Eğer siz de kullandığım filamentlerden ya da bu yazıcıdan bir tane almak isterseniz FlashForge Türkiye distribütörü 3D Teknomarket'in web sitesinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ben hem yazıcının hem de kullandığım filamentlerin linklerini aşağıdaki açıklama bölümüne ekleyeceğim. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.